Ay, dünyadaki yaşama nasıl yardımcı olur? Dengeleme. Yaklaşık 4 milyar yıl önce Theia adlı küçük bir gezegen Dünya ile çarpıştı. İki dünya birleşti ve eridi. Daha küçük bir erimiş kaya bölümü daha büyük kısımdan tomurcuklandı ve Ay'ı oluşturmak için soğudu. Theia Dünyayı ıskalamış olsaydı ve Ay hiç yaratılmamış olsaydı, o zaman gezegenimiz yörüngede farklı davranırdı. Ayları olmayan gezegenler devinim adı verilen belirgin bir yalpalanmaya sahiptir. Bu yalpalama hava durumunu ve mevsimsel kalıpları istikrarsız hale getirir. Ayımız ve dünyamız yerçekimi yoluyla birbirinin kütlesini çeker. Bu çekme gezegenimizi dengeler, yalpalamayı azaltır ve istikrarlı iklimlerin tadını çıkarmamıza izin verir. Mevsimler. Ayın yaratılışının bir diğer etkisi de dünyanın eğimidir. Çarpmanın gücü dünyamızı hafifçe yana yatırarak bugün sahip olduğumuz 23,5 derecelik ekseni oluşturdu. Bu açı zamanla 21 ila 25 derece arasında biraz değişir. Ancak o kadar yavaş değişir ki iklim üzerinde çok az etkisi olur. Dünyamızın kendi ekseni üzerindeki eğimi, kuzey yarımkürenin yüzeyinin yazın güneşe biraz daha yakın, kışın ise daha uzak olduğu anlamına gelir. Bu fark dünyanın kuzeyde yazın daha fazla, kışın daha az ısınması anlamına gelir. Mevsimleri oluşturan da bu sıcaklık farkıdır. Gelgitler. Ay, dünyanın 12.742 kilometrelik genişliğine kıyasla 3.474 kilometrelik genişliğiyle gezegenimizden çok daha küçük olmasına rağmen Ay, yerçekimine sahip olacak kadar büyüktür. Bu çekmenin bir etkisi gelgitlerdir. Ay, dünyanın hangi tarafında olursa olsun suyu kendisine doğru çeker. Bu durum gezegenimizin Ay'a en yakın olduğu yerde deniz seviyesini yükseltirken dünyanın karşı tarafında deniz seviyesini alçaltır. Ayın yörüngesi sabit olduğundan denizdeki çekiş düzenli ve öngörülebilirdir. Yani dünya çapındaki kıyı şeritleri düzenli olarak açığa çıkar ve örtülür. Gelgit değişiklikleri, plajlar ve gelgit lagünler gibi doğal niş alanların yaratılmasında büyük etkiler yarattı. Ay olmasaydı deniz seviyesi değişmezdi ve bu ortamlar olmazdı. Bu alanlarda yaşamak için evrimleşen canlı formları da olmazdı. Yaşamın evrimi. Yeryüzünde yaşam denizlerde başlamıştır. Milyonlarca yıl karada hiç yaşam yoktu. Deniz kıyıları düzenli olarak gelgitlere maruz kaldığından bu bitki ve hayvanların günün bir bölümünde havaya maruz kalan, yaşama uyum sağlayabilecekleri bir alan yarattı. Erken yaşam formları havaya maruz kaldıklarında nefeslerini etkili bir şekilde tuttular. Suya girdiklerinde tekrar nefes aldılar. Zamanla bazı bitkiler ve hayvanlar mutasyona uğradı ve bu değişen su ve hava bölgesinde gelişmek için adapte oldu. Yaşamın denizlerden doğrudan karaya adapte olması mümkün olsa da muhtemelen daha uzun sürecekti, belki de hiç olmayacaktı. Ay, değişen özel alanlar yaratarak yaşamın karaya doğru ilerlemesini sağlamak adına doğal seçilim için doğru koşulları sağladı. Koruma. Asteroidler ve meteorlar Güneş sistemindeki erken gezegen oluşumundan kalan artıklardır. Çoğu Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid bulutunun içindedir. Zaman zaman bu kayalar birbirine çarpar ve Güneş'in çekim kuyusu tarafından farklı bir yörüngeye çekilir. Bu kaya ve buz yığınları bazen diğer gezegenlere veya aylara çarpabilirler ve boyutları bir taştan bir dağ boyutuna kadar değişir. Dünya bazen ciddi şekilde olmak üzere birçok kez vuruldu. Ama Ay orada olmasaydı çok daha fazla meteor çarpmasına maruz kalabilirdi. Ay, Dünya'ya karşı bir kalkan görevi görür. Ayda hava olmadığı için Ay'a çarpan meteorların yarattığı kraterlerin tümü bugün hala görülebiliyor. Bir meydan okuma. Eski Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay yarışı uzay yolculuğunu hızla ilerletti. 1969'da Apollo 11 görevi Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay'a güvenli bir şekilde indirdi. Ay'a inişin olağanüstü başarısı insan bilgisine, teknolojisine ve yeterince çabalarsak neler yapabileceğimize duyduğumuz gurura önemli bir destek oldu. Ay'a ulaşma zorluğu olmasaydı uzay programlarının yarattığı birçok icattan da mahrum kalırdık. Bu yan buluşlardan bazıları yapay uzuvlar, dondurularak kuruyan yiyecekler, güneş pilleri, su arıtma ve gözlükler için çizilmez camlardır. Ay yok olursa ne olur? Ayın dünyadaki yaşam için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir düşünce deneyi, aniden ortadan kaybolması durumunda ne olacağını tartışıyor. Daha fazla asteroid dünyaya çarpardı, denizlerdeki gelgitler dururdu, depremler ve volkanlar daha sık hale gelirdi, iklim öngörülemeyen şekillerde değişirdi, dünya daha hızlı dönerdi ve günler kısalırdı. Tabii ki Ay gizemli bir şekilde ortadan kaybolmayacak. Ancak Ay gezegenimizden yılda 4 santim hızla uzaklaşmaktadır. Ayın yörüngeden çıkması pek olası gözükmese de uzak gelecekte dünya üzerinde daha az etkisi olacak ve bunun etkileri hissedilecektir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.